Herkese merhaba. Gökyüzünü süsleyen milyarlarca yıldız ve evrenin sonsuzluğunda kaybolan uzak galaksiler arasında Güneş sistemi, insanoğlunun merakını ve hayranlığını her zaman üzerine çekmiştir. Yüzyıllardır gözlemciler, bilim insanları ve gezginler bu büyülü sistemdeki gezegenlerin, uyduların ve diğer gök cisimlerinin sırlarını çözmek için çaba göstermişlerdir. Güneş sistemi, evrenin büyüklüğü karşısında sadece küçük bir nokta gibi görünse de içerisinde barındırdığı göz alıcı zenginlikle dikkat çeker. Ana yıldızımız Güneş, sistemin kalbinde yer alırken, etrafında dönen gezegenler, uydular, asteroitler ve kuyruklu yıldızlar gibi çeşitli gök cisimleri, bu sistemin heyecan verici yapısını oluştururlar. Güneşin etrafında dönen ilk gezegen, Merkür'dür. Merkür, Güneş'e en yakın olan ve kayalık bir yüzeye sahip olan iç gezegenlerden biridir. Ardından, sıcaklık ve atmosferiyle öne çıkan Venüs gelir. Daha sonra, yaşamın mümkün olduğu tek gezegen olan Dünya ile karşılaşırız. Dünya, suyun, atmosferin ve yaşamın bulunduğu tek gezegendir. Dünyadan biraz daha uzakta, kızıl toprakları ve gizemli geçmişiyle Mars bulunur. Mars'ın yüzeyinde, insanlık için büyük bir ilgi kaynağı olan eski volkanlar, kanyonlar ve buzullar keşfedilmiştir. Güneş sistemindeki gezegenlerin en büyüğü olan Jüpiter, dev bir gaz gezegeni olarak öne çıkar. Jüpiter'in etrafında dönen büyük sayıda uydusu ve muazzam boyutları onu oldukça etkileyici kılar. Satürn, halkalarıyla ünlü olan bir diğer gaz gezegenidir. Bu çarpıcı halkalar, gökbilimcilerin ilgisini çekmiş ve uzun yıllar boyunca merak uyandırmıştır. Uranüs ve Neptün, soğuk ve mavi renkleriyle dikkat çeken buz devleri olarak bilinirler. Bu gezegenler, derinliklerinde gizemli fırtınalar ve büyüleyici atmosferik olaylar barındırır. Güneş sisteminin sınırlarına doğru yol aldıkça, asteroid kuşağına ve kuyruklu yıldızlara ulaşırız. Bu küçük gök cisimleri, Güneş sisteminin gençlik yıllarından kalma izler taşır. Evrende meydana gelen çarpışmaların kanıtlarını barındırır. Asteroidler, gezegenler arasındaki boşlukta dolaşan, kayalık ve metalik cisimlerdir. Kuyruklu yıldızlar ise, Güneş'e yaklaştıkça ışık saçan ve gösterişli kuyruklarıyla tanınan cisimlerdir. Güneş sisteminin sınırlarında Kuiper kuşağı ve Oort bulutsusu gibi daha uzak bölgeler bulunur. Kuiper kuşağı, Neptün'ün ötesinde yer alan ve milyonlarca küçük gök cisminin bulunduğu bir bölgedir. Bu bölgede Plüton gibi cüce gezegenler ve trans-Neptün nesneleri keşfedilmiştir. Oort bulutsusu ise Güneş sisteminin en uç bölgesinde yer alır ve milyarlarca kuyruklu yıldızın bulunduğu varsayılan bir bölgedir. Güneş sisteminde yaşam arayışı da önemli bir konudur. Gezegenler dışında yaşam olup olmadığını anlamak için bilim insanları Mars ve diğer gezegenlerin uydularında ve asteroitlerde hayatın izlerini araştırmaktadır. Mikroorganizmaların varlığına dair kanıtlar bulunması, insanlığın evrende yalnız olmadığını düşündürmektedir. İnsanlık, Güneş sistemini keşfetmek ve anlamak için büyük çabalar sarf etmiştir. Uzay araştırmaları, uzay sondaları ve astronotlar aracılığıyla birçok bilgi ve görüntü elde edilmiştir. Apollo misyonlarıyla Ay'a ayak basılmış, Mars keşif araçlarıyla Kızıl gezegenin yüzeyi incelenmiş ve uzay teleskopları sayesinde derin uzayın sırları açığa çıkarılmıştır. Gelecekte, insanlık Güneş sisteminde daha fazla keşif yapmayı ve belki de gezegenler arası seyahatleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Şimdi, Güneş sisteminin tüm bileşenlerini yakından inceleyeceğiz. Öncelikle, Güneş sisteminin oluşumunu inceleyelim. Güneş sisteminin oluşum süreci, gaz ve toz bulutu evresiyle başlar. Bu evre, devasa bir gaz ve toz bulutunun varlığıyla karakterizedir. Bu bulutlar, çoğunlukla patlamış yıldızların artıkları veya süpernova patlamalarının sonucunda oluşan malzeme parçacıklarından oluşur. Gaz ve toz bulutları, uzayda düşük yoğunluklu bölgelerde bulunurlar. Bu bulutlar, hidrojen ve helyum gibi hafif elementlerin yanı sıra, diğer ağır elementlerin de birleşimini içerir. Bulutların büyüklüğü ve kütlesi oldukça geniş olabilir.
bazen binlerce güneş kütlesi kadar olabilirler. Bu bulutlar, genellikle çeşitli faktörlerin birleşmesiyle oluşur. Bunlar arasında, patlamış yıldızların artıkları, yıldızlar arası çarpışmalar, süpernova patlamaları ve moleküler bulutların çökmesi yer alır. Bu olaylar sonucunda, gaz ve toz parçacıkları bir araya gelerek, yoğun bölgeler oluşturur. Yoğun bölgeler, yerçekiminin etkisiyle, daha da sıkışarak çökerler. Bu çökme süreci, gaz ve toz parçacıklarının yerçekimi tarafından bir araya getirilmesiyle gerçekleşir. Yavaş yavaş çöken bulutlar, daha yoğun ve sıcak bir yapı kazanır. Çökme süreci devam ederken, gaz ve toz bulutu, dönme hareketi de kazanır. Bu dönme hareketi, çökme süreci sırasında, bulutun momentini korur. Böylece, çökme ve dönme etkileşimi, çekirdeğin etrafında dönen, bir protoplanetary disk oluşumunu tetikler. Protoplanetör disk, çekirdeğin etrafında dönen bir disk şeklindedir. Bu disk, çekirdek etrafındaki maddenin yavaş yavaş bir araya gelerek gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin oluşmasını sağlar. Bu diskin içindeki gaz ve toz parçacıkları çekirdeğin etrafında yörüngesel hareketler yapar. Protoplanetary diskteki gaz ve toz parçacıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal etkileşimler sonucunda bir araya gelerek büyük cisimlerin oluşumunu başlatır. Küçük toz ve gaz parçacıkları birleşerek asteroitler, kuyruklu yıldızlar ve diğer küçük cisimlerin oluşmasına yol açar. Bu küçük cisimler daha sonra birleşerek gezegenlerin temel yapı taşlarını oluştururlar. Güneş sisteminin oluşum süresindeki önemli bir evre, çökme ve dönme evresidir. Çökme süreci ilerledikçe bulut daha da sıkışır ve çekirdek oluşumunu tetikler. Çekirdek, yoğunlaşmanın merkezinde oluşan ve kütlesi diğer cisimlere göre daha büyük olan bir bölgedir. Çekirdek, çökmenin en yoğun ve sıcak bölgesidir ve Güneş'in merkezine benzer bir yapıya sahiptir. Protoplanetary disk aşamasında, aynı zamanda gazın diske olan etkisi de önemlidir. Disk içindeki gaz, gezegen oluşum süresindeki materyalin akışını etkiler. Protoplanetary disk evresi, Güneş sisteminin oluşumunda gezegenlerin, asteroitlerin ve diğer gök cisimlerinin temellerinin atıldığı aşamadır. Güneş sisteminin oluşum süresindeki bir sonraki önemli evre, gezegen oluşumu evresidir. Bu evre, protoplanetary disk içindeki malzemenin birleşerek, gezegenlerin oluşumunu başlattığı aşamadır. Protoplanetary disk içindeki gaz ve toz parçacıkları, zamanla büyüyerek, daha büyük cisimler haline gelir. Küçük toz parçacıkları bir araya gelerek, asteroitler, kuyruklu yıldızlar ve diğer küçük cisimlerin oluşmasını sağlar. Daha sonra, bu küçük cisimler birleşerek gezegenlerin temel yapı taşlarını oluştururlar. Gezegen oluşumu, toz ve gaz parçacıklarının bir araya gelerek çekirdeklerin oluşumuyla başlar. Çekirdekler, protoplanetary disk içindeki maddenin yerçekimi etkisiyle bir araya gelerek yoğunlaşır. Bu yoğunlaşma süreci, çekirdeklerin çevresindeki malzemenin çekirdeklere doğru akışını tetikler. Çekirdeklerin büyümesi, toz ve gaz parçacıklarının birleşmesi ve çekirdeklerin çevresindeki malzemenin yerçekimi etkisiyle çökmesiyle gerçekleşir. Bu süreç, protoplanetary disk içindeki malzemenin gezegenlerin oluşumunu başlatan büyük cisimler haline dönüşmesini sağlar. Gezegen oluşumu sürecinde çekirdekler yavaş yavaş büyüyerek gezegen adayları haline gelir. Bu büyüme süreci, protoplanetary disk içindeki malzemenin çekirdeklerin çevresinde bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Toz ve gaz parçacıklarının birleşmesi ve çekirdeklerin çevresindeki malzemenin yerçekimi etkisiyle çökmesi, çekirdeklerin büyümesine katkıda bulunur. Bir çekirdek, büyüdükçe çevresindeki malzemeyle etkileşime girer ve atmosferini oluşturur. Atmosfer, çekirdek etrafında toplanan gaz ve bu gazın çekirdeğe bağlı kalarak gezegenin etrafında dönmesiyle oluşur. Atmosfer, gezegenin büyüklüğüne, kompozisyonuna ve çevresel koşullara bağlı olarak farklı özelliklere sahip olabilir. Gezegen oluşumu sürecinde çekirdeklerin büyümesi ve atmosferin oluşumu devam ederken çevredeki malzeme azalmaya başlar.
gezegen oluşumu evresinin devamında, protoplanetary disk içindeki gaz ve toz parçacıklarının bir kısmı gezegenlerin çekim kuvvetiyle yakalanırken, bir kısmı ise dışarıya doğru dağılır veya yıldız rüzgarları tarafından uzaklaştırılır. Bu süreç, gezegenlerin çevresindeki malzemenin azalmasıyla sonuçlanır. Çekirdeklerin büyümesi ve malzemenin azalmasıyla birlikte gezegenlerin final formu şekillenir. Gezegenler, çekirdeklerinden oluşan katı bir iç bölgeye sahip olabilirler. Bu iç bölge, genellikle metalik ve taşlık malzemelerden oluşur. Gezegenlerin atmosferleri de oluştururken, protoplanetary disk içindeki gaz ve toz parçacıkları atmosfere katkıda bulunur. Atmosfer, gezegenin büyüklüğü, kompozisyonu ve çevresel koşullarına bağlı olarak farklı bileşenlere sahip olabilir. Örneğin, gezegenlerde hidrojen, helyum, metan, amonyak ve su buharı gibi gazlar bulunabilir. Gezegen oluşumu süreci, farklı faktörlerin etkileşimiyle belirlenir. Bunlar arasında protoplanetary disk içindeki malzemenin bileşimi, sıcaklık, basınç, yerçekimi ve çevresel koşullar gibi faktörler yer alır. Bu faktörler, gezegenlerin özelliklerini ve bileşimlerini belirler. Gezegen oluşumu evresi, uzun bir zaman dilimini kapsar. Her gezegenin oluşumu farklı hızlarda gerçekleşebilir. Bazı gezegenler hızlı bir şekilde oluştururken, diğerleri daha uzun süreçler gerektirebilir. Ayrıca, bu süreçte çarpışmalar da önemli bir rol oynar. Gezegenler, protoplanetary disk içindeki diğer cisimlerle çarpışarak büyür ve şekillenir. Gelin, Güneş'in nasıl oluştuğunu öğrenelim. Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alan büyük bir yıldızdır. Yaklaşık 4,6 milyar yaşında olup, büyük çoğunluğu hidrojen gazından oluşan bir plazma topu olarak tanımlanır. Güneş, Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin ve gök cisimlerinin çekim kuvvetinden etkilenmesiyle onları yerinde tutan büyük bir yerçekimi merkezidir. Güneşin oluşumu, bir moleküler bulutun çökmesiyle başlar. Bu bulut, genellikle bir süpernova patlaması veya başka bir gök cisminin etkisiyle sıkışabilir. Çökme süreci, yerçekimi kuvveti nedeniyle bulutun yoğunlaşmasını ve kütle çekimle sıkışmasını sağlar. Çökme süreci devam ettikçe, moleküler bulutun merkezinde bir yoğunlaşma noktası oluşur. Burada yoğunlaşma noktası daha da sıkışarak, bir protostar adı verilen bir cisim haline gelir. Protostar, henüz tam olarak bir yıldız olmayan, ancak yıldız olma sürecinde olan bir yapıdır. Protostar oluştuğunda, içindeki gaz ve toz, çekirdeği çevreler. Çekirdek, büyümeye başlar. Kütle çekimi etkisiyle daha fazla malzemeyi kendisine çeker. Bu süreçte, protostarın sıcaklığı ve basıncı artar. Çekirdek büyüdükçe ve kütle çekim etkisi arttıkça, içerideki hidrojen gazı yeterince sıkışarak, nükleer füzyon reaksiyonlarının gerçekleşmesi için gereken sıcaklık ve basınç oluşur. Nükleer füzyon süreci, hidrojen atomlarının helyum atomlarına dönüşerek, büyük miktarda enerji açığa çıkarmasını sağlar. Bu enerji, Güneş'in parlaklığı ve ısısının kaynağıdır. Nükleer füzyon reaksiyonları başladığında, protostar, artık tam anlamıyla bir yıldız haline gelir. Gaz ve toz bulutu çevresinde temizlenir ve yıldız, hidrojen yanma sürecini sürdürürken, istikrarlı bir şekilde enerji üretmeye devam eder. Bu noktada, Güneş'in, ana dizginde yer alan bir yıldız olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi, Güneş'in yapısını ele alalım. Güneş'in çapı, yaklaşık olarak 1,4 milyon kilometre veya 870 bin mil olup, Dünya'nın yaklaşık 109 katı büyüklüğündedir. Hacim ve kütle açısından da oldukça büyük olan Güneş, Güneş sisteminin toplam kütlesinin %99,86'sını oluşturur. Güneş, Güneş sistemindeki diğer cisimler üzerinde baskın bir etkiye sahiptir. Diğer gök cisimlerini yörüngelerinde tutar. Aynı zamanda, hacimsel olarak, Güneş'in içerisine yaklaşık olarak 1 milyon dünya sığabilir. Güneş'in iç katmanları, çekirdek, radyoaktif bölge ve ışıma bölgesi olmak üzere 3 ana bölümden oluşur. Bu katmanlarda, Güneş'in merkezine doğru gidildikçe, yoğunluk, basınç ve sıcaklık artar.
Güneşin en iç katmanı olan çekirdek, Güneşin enerji üretiminin gerçekleştiği yerdir. Çekirdek, yoğunlaşmış hidrojen gazından oluşur. Termonükleer füzyon reaksiyonları burada meydana gelir. Çekirdek sıcaklığı yaklaşık 15 milyon santigrat derecedir. Yoğunluğu çok yüksektir. Çekirdek, hidrojen atomlarının birleşerek helyum atomlarına dönüştüğü proton zincirleme reaksiyonu ile enerji üretir. Bu reaksiyonlarda büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bu durum, Güneşin ısınmasını sağlar. Çekirdeğin hemen dışında bulunan radyoaktif bölge, Güneşin iç katmanlarından biridir. Bu bölgede, çekirdek reaksiyonları sonucunda açığa çıkan enerji, elektromanyetik radyasyon ve yüklü parçacıklar halinde dışarı yayılır. Bu elektromanyetik radyasyon, yoğunluğun yüksek olduğu bu bölgede birçok kez saçılıp emilerek ilerler. Radyoaktif bölgenin hemen dışında yer alan ışıma bölgesi, Güneşin iç katmanlarının en geniş bölümüdür. Şıma bölgesi, yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle plazma halinde bulunan hidrojen ve helyum gazlarından oluşur. Bu bölgede enerji, elektromanyetik radyasyon şeklinde taşınır. Işığın yoğunluğu giderek azalır. Şıma bölgesi, çekirdekten gelen enerjinin yavaş yavaş dışarı yayıldığı yerdir. Güneşin iç katmanlarındaki termonükleer füzyon reaksiyonları, Güneşin sürekli olarak enerji üretmesini sağlar. Bu enerji, elektromanyetik radyasyon olarak dışarı yayılır. Bu olay, Güneş'ten gelen ışığın kaynağını oluşturur. Güneşin iç katmanlarındaki sıcaklık ve basınç, Güneşin dış katmanlarında gözlemlenen manyetik etkinlikleri ve güneş fırtınalarını da etkiler. Güneşin iç katmanları hakkındaki araştırmalar, Güneşin iç katmanlarının fiziksel özelliklerini ve iç yapılarını anlamamıza yardımcı olur. Özellikle, Güneşin çekirdeğinde gerçekleşen termonükleer füzyon reaksiyonlarının doğası ve enerji üretimi üzerindeki etkileri üzerine yapılan çalışmalar, nükleer fizik ve astrofizik alanında önemli bilgiler sağlamıştır. Güneşin çekirdeğinde hidrojen atomlarının birleşerek helyum atomlarına dönüşen füzyon reaksiyonları gerçekleşir. Bu reaksiyonlar sırasında büyük miktarda enerji açığa çıkar. Özellikle proton zincirleme reaksiyonu ve karbon-nitrojen-oksijen döngüsü gibi farklı nükleer reaksiyonlar Güneşin iç katmanlarında önemli rol oynar. Bu reaksiyonlar Güneşin yüzeyinden gelen ışığın kaynağıdır. Ayrıca Güneşin sürekli olarak enerji üretmesini sağlar. Güneşin iç katmanlarının anlaşılması, Güneşin evrimi, enerji üretimi ve aktiviteleri hakkında daha fazla bilgi sağlar. Aynı zamanda, Güneşin iç yapısı ve reaksiyonları, yıldızların genel evrimi ve enerji üretimi hakkında da ipuçları sunar. Örneğin, Güneş benzeri yıldızlarda da benzer füzyon reaksiyonları gerçekleşir. Bu reaksiyonlar yıldızın ömrünü ve son evrelerini belirler. Güneşin iç katmanları üzerine yapılan gözlemler, helioseizmoloji adı verilen bir alanın da gelişmesini sağlamıştır. Helioseizmoloji, Güneşin iç katmanlarındaki ses dalgalarının incelenmesiyle Güneşin iç yapısı ve hareketleri hakkında bilgi sağlar. Bu ses dalgaları, Güneşin titreşimlerinden kaynaklanır. Güneşin içindeki farklı yoğunluk ve basınç bölgelerinde hareket eder. Helioseizmolojik gözlemler, Güneşin iç katmanlarının detaylı bir haritasını çıkarmamıza yardımcı olur. Böylece, Güneşin içindeki konvektif hareketlerin, manyetik alanın ve diğer fiziksel süreçlerin anlaşılmasına katkı sağlar. Güneşin iç katmanlarının anlaşılması, astrofizik ve güneş fizikçilerinin, Güneşin evrimi, enerji üretimi, manyetik etkinlikleri ve güneş fırtınalarının tahmini gibi konularda daha kapsamlı çalışmalar yapmalarına olanak tanır. Güneş, muazzam bir yıldızdır ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Güneşin dış katmanı, içeriden dışa doğru sırasıyla fotosfer, kromosfer ve koronadan oluşan 3 ana bölümden oluşur. Bu katmanlar, Güneşin görünen yüzeyinden başlayarak uzaya doğru yayılır. Güneşin en dış tabakası olan fotosfer, görünen yüzeyini oluşturur. Fotosfer, Güneşin yoğunlaşmış gaz ve plazmadan oluşan dış katmanıdır. Yaklaşık olarak 500 kilometre kalınlığındadır ve sıcaklığı yaklaşık 5500 santigrat derecedir.
Fotosfer, gözlemlenebilir güneş lekeleri, granülasyon adı verilen kabarcık benzeri desenler ve güneş ışığının doğrudan gözlemlememizi sağladığı yerdir. Fotosferden sonra gelen kromosfer, yaklaşık olarak 2000 ila 3000 kilometre kalınlığındadır. Bu bölge fotosferin üzerinde yer alır. Kromosfer, daha düşük yoğunluğa sahiptir. Aynı zamanda, fotosferden daha sıcaktır. Genellikle parlak kırmızı renkte görünür. Kromosferdeki bazı önemli özellikler arasında, Güneş'in atmosferinde görülen güneş alevleri ve kromosferik jetler bulunur. Kromosferden sonra gelen korona, Güneş'in en dış katmanıdır ve milyonlarca kilometre uzaklığa kadar uzanır. Korona, çok yüksek sıcaklıklara sahip olan, ancak düşük yoğunluğa sahip bir plazma tabakasıdır. Sıcaklıkları milyonlarca dereceye ulaşabilir. Normalde, Güneş diskinin etrafında gözlemlenemez. Ancak, tam güneş tutulmalarında veya özel teleskoplar kullanılarak gözlemlenebilir. Güneşin dış katmanları, Güneşin manyetik alanının etkisi altındadır. Bu etkileşimler, Güneşin yüzeyinde çeşitli olayların meydana gelmesine neden olur. Örneğin, güneş lekeleri, manyetik alanın yerel olarak güçlendiği bölgelerdir. Ayrıca güneş rüzgarı ve koronal kütle atımları gibi olaylar da koronadan kaynaklanır. Güneş, devamlı olarak enerji üreten bir yıldızdır. Bu enerji, Güneş'in çekirdeğinde gerçekleşen nükleer füzyon süreciyle elde edilir. Güneş, her saniye yaklaşık olarak 600 milyon ton hidrojeni helyuma dönüştürerek büyük miktarda enerji açığa çıkarır. Bu enerji, Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin ve gök cisimlerinin ısınmasını ve ışık almasını sağlar. Güneşin etrafında dönen gezegenler, Güneş'e bağlı olarak yörüngelerinde hareket eder. Güneş sistemindeki gezegenler, içten dışa doğru sıralayacak olursak, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Ana yıldızımız Güneş, Güneş sistemindeki gezegenlerin yanı sıra diğer gök cisimlerini de etkiler. Örneğin, Güneş'in yerçekimi etkisiyle asteroid kuşağındaki asteroidler ve Kuiper kuşağındaki cisimlerin yörüngeleri belirlenir. Güneş, büyük bir enerji kaynağı olmasının yanı sıra, güneş tutulması gibi olağanüstü gökyüzü olaylarının da kaynağıdır. Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına geçerek, Güneş'in ışığının bir kısmını engellediği bir fenomendir. Güneş tutulmaları, Dünya üzerinde büyük ilgi ve heyecan yaratır. Güneş'in yaşam döngüsü, yaklaşık 10 milyar yıl süren uzun bir süreçtir. Şu anda Güneş, ana dizginde yer alan bir yıldızdır. O aşama boyunca hidrojen yakıtını helyuma dönüştürmeye devam eder. Ancak hidrojen yakıtı tükendiğinde kırmızı bir dev yıldız haline gelecektir. Bu evrede Güneş daha da genişleyecek ve içerisinde gerçekleşen nükleer reaksiyonlar sonucunda dış katmanlarını uzaya püskürtecektir. Bu olay, Güneş'in çekirdeğindeki helyumun yoğunlaşmasıyla bir beyaz cüce yıldıza dönüşeceği aşamadır. Güneş'in rolü, yaşamın Dünya üzerinde ortaya çıkması ve sürdürülmesi açısından da büyük öneme sahiptir. Güneş, Dünya'nın ısı ve ışık kaynağıdır. Güneşten gelen enerji, bitkilerin fotosentez yapmasını sağlar. Bu durum, ekosistemlerin işleyişinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, Güneş'in ışığı ve ısıtması, Dünya'daki iklim ve hava olaylarını etkiler. Güneş'in, Güneş sisteminde yaşamın başlamasında ve sürmesinde önemli bir rolü vardır. Güneş, Dünya'nın ısınmasını ve iklim koşullarının oluşmasını sağlar. Fotosentez, bitkilerin güneş ışığından enerji alarak, karbondioksiti emerek oksijen üretmesi sürecidir. Dünya üzerindeki tüm yaşam formlarının hayatta kalması için hayati öneme sahip bir süreçtir. Güneş hakkında önemli bir konu da manyetik alandır. Güneşin manyetik alanındaki değişiklikler, güneş lekeleri olarak bilinen koyu bölgelerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu lekeler, manyetik alan çizgilerinin güneş yüzeyine yakın bölgelerde yoğunlaşması sonucu oluşur. Güneş lekeleri, daha soğuk ve daha karanlık bölgeler olduğundan, güneş yüzeyine göre daha az parlak görünürler.
Güneş manyetik alanındaki güçlü değişiklikler, güneş patlamaları olarak adlandırılan enerji patlamalarının meydana gelmesine neden olabilir. Güneş patlamaları, manyetik alanın hızlı bir şekilde yeniden yapılanmasıyla ortaya çıkar. Bu süreçte büyük miktarda enerji ve parçacık yayılımına yol açar. Bu patlamalar, Güneş'in atmosferinde meydana gelir. Güneş rüzgarının hızlanmasına, yüklü parçacıkların uzaya yayılmasına ve Dünya'ya ulaşması durumunda manyetik fırtınaların oluşmasına neden olabilir. Güneş patlamaları ve diğer manyetik olaylar sonucunda yüklü parçacıklar uzaya fırlatılır. Dünyanın manyetosferiyle etkileşime girer. Bu etkileşim sonucunda manyetik fırtınalar meydana gelir. Manyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanını etkileyerek, manyetik kutupların yer değiştirmesine ve manyetik kutup ışıkları olan kuzey ışıkları ve güney ışıkları gibi doğa olaylarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Güneş rüzgarının etkisiyle Dünya'nın manyetik alanı, manyetosfer olarak adlandırılan bir bölgede gezegeni çevreleyen bir koruyucu kalkan oluşturur. Manyetik fırtınalar, elektriksel sistemlere ve uydu iletişimine zarar verebilir. Radyasyon düzeylerini artırabilir ve astronotların sağlığı üzerinde etkileri olabilir. Bu nedenle uzay hava durumu gözlemi ve tahmini, uzay misyonları ve uydu operasyonları için önemli bir konudur. Güneş enerjisi sistemleri ve güneş paneli verimliliği, güneşin manyetik aktivitesini de dikkate alan araştırmalarla optimize edilmeye çalışılır. Güneş, termonükleer füzyon adı verilen bir süreç ile enerji üretir. Bu süreç, Güneş'in içindeki yoğun sıcaklık ve basınç altında gerçekleşir. Güneş'in çekirdeği, büyük miktarda hidrojen gazıyla doludur. Hidrojen, Güneş'in ana yakıtıdır. Füzyon reaksiyonlarıyla helyum gazına dönüşür. Güneş'in içindeki yüksek sıcaklık ve basınç, hidrojen atomlarının çekirdeklerini birleştirerek helyum atomları oluşturmasını sağlar. Bu süreçte hidrojen atomlarının pozitif yüklü çekirdekleri bir araya gelerek helyum atomu oluştururken büyük miktarda enerji açığa çıkar. Füzyon reaksiyonları Güneş'in içinde sürekli olarak gerçekleşir ve bu sayede Güneş sürekli enerji üretir. Füzyon reaksiyonlarında helyum atomu oluşturulurken kütle miktarında bir azalma meydana gelir. Albert Einstein'ın E eşittir m çarpı c kare denklemine göre kütle ve enerji birbirine dönüşebilir. Bu nedenle kütle kaybı enerjiye dönüşür ve Güneş'ten sürekli olarak büyük miktarda enerji açığa çıkar. Oluşan enerji, radyasyon adı verilen elektromanyetik dalgalar halinde taşınır. Güneşin içinde oluşan enerji, çekirdek bölgesinden Güneşin dış katmanlarına doğru yayılır. Sıcak plazma, konveksiyon adı verilen hareketlerle yukarı doğru yükselir. Bu hareketler, enerjinin Güneş'in dış katmanlarına taşınmasını sağlar. Güneş sistemi, insanlar tarafından binlerce yıldır gözlemlenen ve keşfedilen bir konudur. Antik çağlardan beri 5 gezegen, yani Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebilir ve isimlendirilebilir haldedir. Bu gezegenler düzenli olarak gözlemlenmiş ve hareketleri takip edilmiştir. Sonraki yüzyıllarda teleskopların gelişmesiyle birlikte diğer gezegenler de keşfedildi. Galileo Galilei, 17. yüzyılda Güneş sistemiyle ilgili önemli gözlemler yapmış bir bilim insanıdır. O dönemdeki teleskopuyla Güneş'i ve Ay'ı gözlemlemiştir. Galileo, Güneş lekelerini ve Ay'ın yüzeyindeki dağları ve kraterleri keşfetmiştir. 17. yüzyılda Johannes Kepler, gezegenlerin hareketleri üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. Kepler, gezegenlerin eliptik yörüngelerde döndüğünü, eşit alanları eşit zamanlarda taradığını ve gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıklarıyla dönme süreleri arasında bir ilişki olduğunu keşfetmiştir. 20. yüzyılda ve sonrasında birçok uzay misyonu gerçekleştirilerek Güneş sistemi daha detaylı bir şekilde keşfedilmiştir. Örneğin, Apollo programıyla Ay'a insan gönderilmiş ve Ay yüzeyi hakkında daha fazla bilgi edinilmiştir. Mariner, Viking, Voyager ve Cassini gibi uzay araçlarıyla da Mars, Jüpiter, Satürn ve diğer gök cisimlerini keşfetmek için görevler gerçekleştirilmiştir.
2009 yılında NASA tarafından fırlatılan Kepler Uzay Teleskobu, Güneş sistemi dışındaki gezegenlerin keşfi açısından büyük bir dönüm noktası olmuştur. Kepler, yıldızların önünden geçen ve transit denilen gezegenlerin tespitini yaparak binlerce potansiyel gezegen adayı bulmuştur. Bu gözlemler, Güneş sistemi dışında da başka gezegenlerin olduğunu ve bazılarının yaşama elverişli koşullara sahip olabileceğini göstermiştir. Plüton, uzun yıllar boyunca 9. gezegen olarak kabul edile, ne Güneş sistemi cisimlerinden biriydi. Ancak 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği, Plüton'un gezegen statüsünü iptal ederek cüce gezegen olarak tanımlanmasına karar verdi. Bu karar, Güneş sistemi gezegenlerinin tanımı ve sınıflandırılması konusunda tartışmalara neden oldu. Güneş sistemi dışında da birçok gök cismi ve asteroid keşfedilmiştir. Kuiper kuşağı olarak adlandırılan bölgede, Plüton'un da bulunduğu binlerce küçük cisim bulunmaktadır. Bunlardan en ünlüleri Eris ve Makemake'dir. Ayrıca, Oort bulutu denilen uzak bir bölgede de potansiyel olarak milyonlarca kuyruklu yıldızın bulunduğu düşünülmektedir. Güneş sistemi keşifleri, gezegenlerin ve uyduların fiziksel özelliklerini anlamamızı sağlamıştır. Ayrıca, Mars ve Europa gibi bazı gök cisimlerinde su varlığı ve potansiyel yaşam belirtileri üzerine bulgular da elde edilmiştir. Bu da gezegen dışı yaşam arayışlarını ve astrobiyoloji alanındaki araştırmaları teşvik etmektedir. Güneş sistemi hakkındaki gözlemler ve keşifler, insanların evreni daha iyi anlamalarına ve gezegenlerin oluşumu, hareketleri, yapıları ve evrimi gibi konuları araştırmalarına yardımcı olmuştur. Gelecekteki uzay misyonları ve gelişen teknolojiyle birlikte Güneş sistemi ve evrende daha fazla keşifler yapılması beklenmektedir. Güneş sistemi belgeselinin ikinci bölümü, gezegenleri, uyduları ve diğer uzay nesnelerini kapsayacaktır. Bilimsel içeriklerden haberdar olmak ve daha fazlası için Bilim Peşinde platformuna abone olmayı unutmayınız.